Amerika'nın 51. eyaleti Kanada mı yoksa Grönland mı olacak derken talih kuşu Venezuela mı kondu? Ya da kör talih mi desek şuna? Nusret'te bonfile gömen bir diktatör nasıl kaçırılır? Petrol içinde yüzen bir ülke nasıl sefaletin dibini yaşar? Başına 50 milyon dolar ödül konan otobüs şoförlüğünden diplomasız diktatörlüğe. Maduro! Ülkesi açlıktan kırılırken Nusret'te bonfile gömen Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Amerikan Delta Force kuvvetleri tarafından kaçırıldı. Yer Kentucky, Amerika. Operasyondan aylar önce Maduro'nun sarayına benzer bir bina inşa edildi. Operasyonun tüm aşamaları burada titizlikle prova edildi. Gizlilik için Amerikan Kongresi'nden ve Birleşmiş Milletler'den bile izin alınmadı. Eskiden bu işler böyle olurdu. Savaş suçu işleyen, halkına zulmeden diktatörler ancak Birleşmiş Milletleri kararlarıyla uluslararası mahkemelerde yargılanırdı. Yeni dünyada United National artık sadece United States. Yani Birleşmiş Milletler artık sadece Amerika ve uluslararası mahkemeler artık sadece Trump. Öyle olsa da bu Amerika'nın ilk devlet başkanı kaçırma olayı değil. Yıl 1989. Dünya siyasetinin hafızasına kazınan bu fotoğrafa iyi bakın. İki Amerikan narkoterör polisi Panama Başkanı ile beraber 20 binden fazla askerle Panama'yı işgal eden ABD, devlet başkanını uyuşturucu ticareti ve kara paradan yakalayıp Miami'ye götürüp yargıladı ve 40 yıl hüküm yedi. 37 yıl sonra tarih tekerrür edecek, bize Amerika aynı Amerika dedirtip Batı cephesinde yeni bir şey yok sözünü hatırlatacaktı. Tarih 3 Ocak 2026, gece saat 02. Olumsuz hava koşullarından dolayı bekletilen operasyon sonunda gerçekleşir. 150 uçak ABD donanması eşliğinde havalanır. Başkent Caracas üzerinde alçak uçuş yapılır ve şehrin elektriği kesilir. Delta Force, işbirlikçiler sayesinde başkanın konutuna sorunsuz bir şekilde girer. Olası bir askeri misillemeye karşı eş zamanlı olarak başkent Caracas'ta hava savunma sistemleri dahil stratejik noktalar bombalanır. Bir şeylerin ters gittiğinden şüphelenen Senyor Maduro yatağından uyanır. Korunaklı demir kafesinin olduğu sığınağa doğru eşiyle birlikte gider. Çelik kapıyı geçer, adımını atar atmasına ama kapıyı kapatmaya fırsat bulamadan enselenir. Tam bir korsan hikayesi gibi değil mi? Evet, çünkü Karayipler'deyiz. Güney Amerika'nın kuzeyinde, Karayip Denizi ve Kuzey Atlas Okyanusu kıyısında resmi adı Bolivia Venezuela Cumhuriyeti olan ülkedeyiz. Bolivarcı demek İspanya sömürge karşıtı hareketi tanımlar. Venezuela, Güney Amerika kıtasının kuzeyinde yer alan bir ülkedir. Kuzeyde Karayip Denizi, doğuda Guyana, güneyde Brezilya ve batıda Kolombiya ile çevrilidir sınırları. Venezuela toprakları yerli halkların direnişine rağmen 1522'de İspanyollarca işgal edildi ve sömürgeleştirildi. Ülke 1811'de İspanya'dan bağımsızlığını alır. Bir süre Kolombiya Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak kaldıktan sonra 1830'da ayrılarak tam bağımsız bir ülke olur. 19. yüzyılda otokrat yönetimler ve siyasi krizlerle çalkalanan ülke 20. yüzyılın ortalarına kadar askeri diktatörlüklerle yönetilir. 1958'den itibaren hükümetler demokratik yollarla iktidara gelir. Ve bu dönem ülkenin ekonomik olarak en rahat olduğu yıllar olur. Öyle ki kişi başına geliri İtalya, İspanya ve Yunanistan'ı, işçi ücretleri de Latin Amerika'daki tüm ülkeleri geçer. Tam bu refah yıllarında Maduro, kenar bir mahallede orta ölçekli bir aileye doğar. Okul okumaz, üniversite diploması almaz. Gençliği sol siyasi hareketler içerisinde efsane lider Hugo Chávez'e bağlılıkla geçer. Hatta birlikte bir darbeye bile kalkışırlar. Bu yıllarda doktrinal bir solcudan çok kendini bir özgürlükçü bir hippie olarak tanımlar. Beyzbol oynar, Robert Plant, Led Zeppelin ve John Lennon gibi müzik efsanelerini dinler. Başkent metrosunda otobüs şoförlüğü yapar. Dünya İnsani Gelişim Endeksinde 113. sırada olan Venezuela, dünyanın bilinen en büyük petrol rezervlerine sahip ve önde gelen petrol ihracatçılarından biri olur. 2012 yılında mevcut devlet başkanı Hugo Chávez kansere yakalanır ve Dışişleri Bakanı Nicolás Maduro'yu halife seçer. Maduro göreve gelince meclisin yetkilerini sınırlandırır. Gücü tek elde toplamaya çalışır. Muhalif milletvekillerinin dokunmazlıklarını kaldırır. Seçim sonuçlarını tanımaz. Esa migración masiva huyendo de la miseria y del dolor, la causa es una sola, las guerras injustas y agresión para intentar conquistar pueblos enteros. Tanıdık geldi sanki ya. Petrole dayalı ekonomi devletçi politikalar sayesinde daralır. Ülke rekor düzeyde hiperenflasyon, ilaç ve temel ihtiyaç ürünlerinde kıtlık, işsizlik, yoksulluk, hastalıklar, çocuk ölümleri, yetersiz beslenme, yolsuzluk ve suçla kırılır. Bu sorunlar 3 milyondan fazla Venezuela vatandaşının ülkeyi terk ettiği bir mülteci krizini doğurur. Düşünebiliyor musunuz? Enflasyon %65 binlerin üzerinde. Döviz ofisine gidip $1 veriyorsunuz,
tam 560 Venezuela Bolivar'ı alıyorsunuz. Ülkedeki kriz sebebiyle işkence, keyfi hapis, yargısız infaz ve insan hakları savunucularına yönelik saldırılar bitmek bilmez. Şubat ayında yayımlanan bir araştırmaya göre Venezuela vatandaşlarının 2/3'ü yıl içerisinde ortalama 11 kilo verdi. Ülke nüfusunun %87'si yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Eylül 2018'de halka açlıktan kırılan Senyor Maduro Türkiye'yi ziyaret eder. Bazı altın çıkarma anlaşmalarından sonra Nusret'e gidip ziyafet çeker. Ülkenin muhalefeti ve uluslararası kamuoyu buna tepki gösterir. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio şöyle bir tweet atar. Bu tuhaf salt beynin kim olduğunu bilmiyorum. Ama ağırlamaktan gurur duyduğu adam Venezuela Devlet Başkanı değil. O aslında insanların %30'unun günde sadece bir kez yemek yiyebildiği ve bebeklerin yetersiz beslenmeden muzdarip olduğu bir ulusun aşırı kilolu diktatörü. Marco'nun salt bey dediği şey Nusret'in etetüm seksizliğiyle tuz sertliği hareketi. Bir de bu adam solcu oluyor. Ama popülist bir solcu. Karl Marx'ın kemikleri sızlıyordur herhalde. Garip garip tavırlar, kutsiyet affetmeleri, fenomenleştirmeler falan. Tövbe bismillah, halkına zulmeden kim varsa onu ilah etmeler falan. Eğer Amerika emperyalist bir şeytansa onun cehennemine bunca odunu kim taşıyor? Tabii ki aşırı devletçi, dışa kapalı, serbest piyasa ekonomisi ve özgürlükler karşıtı, yasakçı, baskıcı, tek tipçi, otoriter ve diktatöryel, sağ ve sol ideolojiler. Bunlar Amerika'yı emperyalist olarak görürken aslında Rus, Sovyet, Arap, Şii emperyalizm yaptıklarının farkında bile değiller. Kime ne anlatıyorsun ki ya? Amerika bir yere özgürlük götürecekse tabii ki aslan payını kendi cebine indirecek. Dünya jandarması olmak kolay mı? Yok. Tüm dünyanın liberal sistemde kalması için mücadele etmek, doğal zenginlikleri olan ülkelerin bunu kendisine saklaması yerine dünya ekonomisine katkısını yoksul ülkelere dağıtımını sağlamak ve serbest piyasa ekonomisini ayakta tutmanın elbette maliyeti olduğu gibi kazançları da olacak. Kim bedava yapar ki bu işi? Ocak 2019'da Trump yönetimi Venezuela'nın milli petrol şirketine yaptırım kararı alır. Bu yaptırımlar sonucunda ülke 11 milyar dolar kayba uğrar. Aynı yıl genç meclis başkanı bazı askerlerin ve istihbaratçıların desteğiyle Maduro hükümetini tanımama kararı alır. Muhalif lider halkın da desteğiyle kendini geçici devlet başkanı olarak ilan eder. ABD, Avrupa Birliği ve bazı Latin Amerika ülkeleri meclis başkanını devlet başkanı olarak tanır. Rusya, Çin ve Türkiye ise Maduro'yu tanımaya devam eder. Haziran ayında Deutsche Bank ve Citibank, Venezuela hükümetinin borçlarını ödeyememesi nedeniyle 1,4 milyar dolarlık altın rezervine el koyar. 2020'de ABD, Venezuela hükümetini narko terör ve kokain ticaretine destek vermekle suçlayıp ambargoları sıkılaştırır ve Maduro'nun başına 50 milyon dolar ödül koyar. Biraz az değil mi lan sanki? 50 milyar dolar olsa cimri Trump. Hoş. Gerçi bu Usame Bin Laden'in bile 2 katı. Hadi seviliyorsun Maduro. ABD, Karayip Denizi'nde eskiden uyuşturucu ticareti yapan gemileri durdurup sorgularken artık havadan hepsini imha etmeye başlar. Amerika'da gerçekten baş belası ciddi bir uyuşturucu problemi var. Son yıllarda yüz binlerce insan eroin ve fentanil kullanımı yüzünden zombiye dönüştü. Uyuşturucuya bağlı çok fazla ölüm var. Bu arada ABD Venezuela petrollerinin en büyük ithalatçısı olmaya devam eder. Tüm bu olan bitenlere ise Maduro'nun cevabı tanıdıktır. Dış güçler, vatan, millet, din elden gidiyor. Emperyalist oyunlar, büyük oyunlar, cartlar, cırtlar, şunlar, bunlar. Sıkın dişinizi bir dönem daha. Ve bir diktatörün hazin sonu. Kimseye etmem şikayet. Ağlarım ben halime. Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime. 12 koca yılda kendisinden bıkmış, yalana dolana doymuş yoksul bir halkın desteğiyle Amerika bir kurtarıcı melek olarak sahaya iner ve perde kapanır. En güçlü sofra devrilir bu rüzgarla. En ömürlü çiçek göçer sonbaharda. Ve ölüm asılı keskin kılıç başuçlarında. Ve kapanır ulu bir perde her 100 yılda. Sorarız, hayal ne, gerçek ne? Sonra tülperde havalanır, kapılar kapanır. Sözcükler uçar gider. Orada öyle kala kalırız. Bitirerim mücrim gibi baktıkça istikbalime.